Guatr ameliyatlarında bazı komplikasyonlar, Guatr ameliyatına özel komplikasyonlar söz konusu. Yoksa onun dışında bütün ameliyatlarda gördüğümüz kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar zaten olabilir. Ancak Guatr ameliyatına bağlı bazı özellikle komplikasyonlar vardır. Bunlardan birincisi sinir yaralanmalarıdır. Genellikle halk arasında ses tellerinin kesildiği şeklinde bir söylem duyarız her zaman. Ses tellerini kesmek mümkün değildir. Çünkü ses telleri gırtlağımızın içindedir. Ameliyat edilen guatr veya tiroid dokusu ise gırtlağın dışında, boynumuzda hemen cildimizin altındadır. Peki o zaman bu ses kısıklığına sebep olan durum nedir diye düşünebilirsiniz. İşte ses kısıklığına sebep olan şey o ses tellerini hareket ettiren sinirin yaralanmasıdır. Yani nadir olarak ses tellerini hareket ettiren sinirler, ki onlara üst ve alt larynx sinirleri diyoruz, ameliyatta yaralanabilir veya kesilebilir. Bu durumda yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak hafiften ağıra doğru ses kısıklığı, ses kalitesinde bozulma, ses yorulması, tiz sesleri çıkaramama ve kaba ses tonu, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve yenilen gıdaların nefes borusuna kaçması gibi sorunlar olabilir. Özellikle her iki taraftaki sinirlerin yaralanması ile hiç nefes alamama nedeniyle hastanın boğazından açılacak özel bir boru ile nefes alması, yani trakeostomi sağlanmak zorunda kalınabilir. Bu şikayetler ortalama 1 seneye kadar uzayabilir ve bu süreç içerisinde azalarak kaybolur. Ki biz bu duruma geçici yaralanmalar diyoruz, komplikasyonlar diyoruz. Ancak 1 seneyi geçmesine rağmen devam eden sorunlar ise kalıcı olarak kabul edilmektedir. Tiroid cerrahisinden sonra ortaya çıkan özellikli komplikasyonlardan bir diğeri de kemik erimesi veya hipoparatiroidi durumudur. Nedir bu durum? Şimdi nadir olarak tiroid dokusunun hemen yanında ve toplam 4 tane olması beklenen paratiroid adlı dokuların zedelenmesi veya tamamen çıkartılması sonrasında özellikle parmak uçlarında kısa süreli uyuşmalar, karıncalanmalar, anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği gelişebilir. Ortaya çıkabilecek kasılmalar bazen hayatı tehdit edici olabilir. Uzun vadede kemik erimesi şikayetleri ortaya çıkabilir. Bu da yine 6 ay 1 seneye kadar devam eder. Çeşitli tedavilerle veya kendiliğinden gerileyebilir. Ancak 1 seneden sonra hipoparatiroidi durumu devam ediyorsa artık kalıcı hale gelmiştir ve sürekli ilaç kullanma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bir diğer tiroid cerrahisine özgü komplikasyon türü damar yaralanmalarıdır. Boynumuzda malum çok dar bir alandan birçok hayati organ geçer. Bunlardan da büyük damarlar vardır. İşte şah damarı dediğimiz damarlar gibi. Onun dışında nadir de olsa bu damarlar yaralandığı gibi yine o bölgedeki trakea dediğimiz nefes borusu ve özofagus dediğimiz yemek borusunda da yaralanmalar ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon olarak değil ama ameliyata bağlı doğal bir sonuç olarak hipotiroidi de bu ameliyatlardan sonra görülecektir. Neden? Artık tiroid yoktur ve dolayısıyla tiroid hormonu da salgılanamamaktadır. Ameliyat sonrasında tiroid hormonlarının yokluğuna bağlı yetmezlik, yani hipotiroidizm durumu görülebilir. Buna bağlı olarak geçici süre yorgunluk, kilo alımı, soğuğa tahammülsüzlük, kabızlık ve kadınlarda adet düzensizlikleri görülebilir. Cilt kuru ve pürüzlü bir hal alabilir. Saçlar dökülebilir, kuru ve kırılgan olabilir. Dikkat dağınıklığı, cinsel isteksizlik ve doğurganlıkta azalma söz konusu olabilir. Nadir de olsa uzun süren eksiklik durumlarında kalp ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak tüm bu yan etkilerden korunmak için ameliyattan sonra hastalara zaten tiroid hormonu verilmektedir. Tüm bu tiroide özgün komplikasyonların yanı sıra her ameliyatta görebildiğimiz kanama, enfeksiyon, akciğer dokusunda kısmi kapanma yani atelektazi, göğüs boşluğunda hava birikmesi, pnömotoraks, boyun derisinde kısmi kayıp, nekroz dediğimiz, kötü yara iyileşmesine bağlı olarak yara izinin belirginleşmesi, ameliyat yerinde kan veya sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlar Guatr ameliyatlarından sonra da görülebilir.